8. Murat abi yine yaptın yapacağını. Yaptık. Vallahi yaptın abi. 6x6 dedik, 4x4 dedik. Şimdi de 8x8 man aldım. Mankat diye geçer. Evet. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Süper oldu. Ethem Evet. kardeşim. Efe de burada. Duygu ve düşüncelerimiz nelerdir çok merak ediyorum. Heyecanlıyız. Çok istiyordun abi. 5-6 senedir istediğim arabaydı biliyorsunuz arkadaşlar. 4x4 ve 6x6'dan sonra en son hedefimiz olan 8x8'e de dostlarımız sayesinde ulaştık. Eksik olmasınlar. Evet, artık bize de Bize videolarını buldular. çekmek düşer. Evet, evet. Keyfini sürmek düşer. Şimdi gördüğünüz gibi ustalar mazot geldi. 1200-1300 liralık mazot aldık bu arabaya. Tabii bu çalıştırması için. Normalde 450 litre kadar bir şeyi var. Şimdi ilk olarak bu mazotu dolduracağız depoya bir miktar ve de ilk marşı yapacağız. Oo, aküler de geldi. Aküler dev, 2 tane akümüz var. Gıcır gıcır yeni almış Murat abi. 12-12 24'lük sistemi ona göre bağlayacaklar şimdi. Efe bir 8x8 eksikti, o da oldu Aynen öyle sonunda. abi, bir 8x8 eksikti. Bu da denk geldi. Çok güzel, çok farklı bir araba. Süspansiyonlarıyla olsun, amortisörüyle olsun, motoruyla olsun. Gerçekten çok farklı, piyasada az bulunan, çok değerli bir araba. Bunu bir şekilde kendimize göre biz de modifiye edeceğiz, güçlendireceğiz. O şekilde offroad'da kullanacağız. 18 litre V10'luk bir canavar bu. Tabii böyle bir şey yürütmek de kolay değil. Aküler takılıyor. Murat abi pür dikkat bakıyor. Heyecan dorukta. Evet, çok Değil mi heyecanlıyım. abi? Ne kadardır istiyorduk yani. Yılların hevesiydi. Şimdi her aşaması benim için çok önemli. Bir de artık tecrübeliyiz. Dolayısıyla tecrübelerimiz doğrultusunda neye bakmamız gerektiğini de biliyoruz. O yüzden dikkatli bakıyoruz. Murat abi. Ya sıkılmıyor abi bu niye? Sen takılı be sen. Merak etme. Merak etme. Takamadım. Evet, adettendir. Adetten böyle. Çalışmaz, kesmez. Çalışmaz, kesmez, ilerlemez, yürümez. İki vatayla sıkacağız şimdi. Evet, gayet basit bir mekanizma. İkisini bu şekilde kapatıyorlar. Aküler açıkta ama ortada bir tane mekanizmayla Sen ne yapacaksın? Burayı kilitleniyor. kesmeyeceksin gel. Burada da bir de Tatra var. V12 6 çeker yani. Bakın arkadaşlar. Dev motoru. Ve de bizim dehşet mankatımız. Bu arada güzel bir detay var. US Air Force arkadaşlar. Yani Amerikan Hava Kuvvetleri'nde kullanılmış. Ben şey diye araştırdım Efe bunu. Yani böyle bu Aynen füze öyle. Aha. lampalarında kullanılmış. Tahmin ediyorum Türkiye'deyken onları buraya getirdiler. Sonra kamyonları bırakıp gittiler. Aynen Ve bu öyle. 1014 diye geçiyor modeli. M1014 diye geçiyor. Ayrıca Amerikan ordusunda kullandığı tek Avrupa menşeli araçlar bunlar. Araç US Air Force çıkışlı, hava kuvvetleri çıkışlı. Daha sonra Türkiye'ye gelmiş bir şekilde. Şimdi de bize nasip oldu. Evet. Ve de 1014 aslında bunların kamyon grubu. Yani yükleme 1014'ler amaçlı ama aslında- bize verince değiştirmişler bunları. büyük 1014'ler ihtimalle. aslında with winch without crane diye geçiyor. 1013'ler without winch with crane diye geçiyor. Onların arkasında çift bom bulunuyor. Onları şasiden ayıramıyoruz zaten. Bunlar daha çok çekici ve kamyon amaçlı kullanılmış. Evet. Kategori 2 olarak adlandırılıyor bu işte Air Force'un araçları. Avrupa'da kullanmışlar. Abi 12 Avrupa'da kullanmalarının, yani neden Amerikan ordusu böyle MAN vesaire kullanmış? Tek kullanmış zaten Efe'nin de dediği gibi. Büyük ihtimalle işte Avrupa şartlarına daha rahat tamir olabilsin diye Aynen böyle öyle. bir şey seçmişler. Amerikan ordusundaki tek yabancı menşeli kamyon bu işte. MAN'lar, mankatlar. Bu arada bir yaprak yay mekanizması yok. Normalde böyle bir araçta neye biz alışığız? Yaprak yay mekanizması Aynen ama öyle. değil. Bizim 6x6 Iveco'da olduğu gibi makas yok bu araçta. Çok nadir bu araçlardan var. 8x8 makaslı araçlar da var ancak bu araç 8 tekerine birden yay, süspansiyon ve amortisör sistemi mevcut. Ve de alçaltma kaldırma. Aynen. Yeni Yağ- araçlarda yağlı Airmatic yani. diye geçen sistemin aslında bunda hidrolik versiyonu var. Burada yaylı amortisörü ve hidrolik kablolarını görebilirsiniz. Uçağı taşımak için veya dorse taşımak için uçağın altına girdiği zaman araç alçalıyor. Gerekli bağlantılar yapılıyor ve tekrar yükseliyor araç. Bu şekilde uçağı havaya kaldırmış oluyor. yukarı kaldı biraz daha. Şu şırıltıyı duyalım ya. Bize benzinlik açılsın. Ustam diyorsun ki bir benzinci de alın siz bunun yanına. Arkasına gezdirin. Tanker alın. Tanker arka şu Tatra'yı alalım yandaki. İşlemler tamam arkadaşlar. Aküsü bağlandı. Yakıtı koyuldu. Şimdi
Efe araca ilk marş yapacak. Şöyle bir gürül gürül şu V10'u bir dinleyelim hadi bakalım. Bakalım tek Hadi parça bakalım çalışacak Efe. mı? Aracımızda kontak yok. Öncelikle şuradan şalteri açıyoruz. Şalter açıldı. Ondan sonra burada start düğmesi var. Start düğmesiyle arabayı çalıştırıyoruz. Ver coşkuyu. Gitti 50 lira. Yaktı 50. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun. Yeni bir canavarla sahnelerdeyiz. Evet yeni bir canavarla sahneye daha hızlı bir şekilde geldi Murat abi artık. Yani şimdi ne yani 1250 liralık yakıt bitti mi abi birden? Yok, Mümkün mü tabii böyle bir imkansız. şey? Yok. Öyle bir durumumuz yok. İlk denemede 5 yıl sonra ilk marşta aldı, şimdi çalışmıyor. Evet. Zaten sizden önce 2 teneke koydum ben. Ha. Neden çalışmıyor ya? Patron neden çalışmıyor? Vallahi bir şey var bunda ama. Bir yere bir şey sıkıştırmak lazım herhalde. Arkadaşlar bu işlerin de olmazsa olmazı böyle ilk çalışıyor. Şimdi yeni tabi mazot koyduk. Ondan sonra ne oldu? O bir şekilde içeriği karıştırdı. Büyük ihtimal mazot filtresinde tıkadı. Yani akülerle ilgili bir sıkıntı yok. Güzel basıyor ama yakıt kaynaklı bir şekilde motor çevrilemiyor. Yani ben öyle görüyorum en azından. O yüzden büyük ihtimal yakıt filtresi, mazot filtresi böyle bir tortuyla, pislikle artık ne derseniz belki pasta içindeki tıkandı büyük ihtimalle. Trenin haline baksana abi zaten. Evet. Getir abi. Bir de ona bakalım. Hiçbir şey verir bunlar. Bu kaba filtre İki ve filtreyi ince değiştirdik. filtre. Ya şundan takalım abi bundan Tamam takalım. ondan takalım. Evet. Sen ondan takıverin. Necati Usta filtreleri getirdi. Evet. Normal düz getirdik. Yani şey o pamukludan artık kumaşlıdan demeyelim. İkisi de kaba filtre. Ses geliyor zaten. Tıslıyor. Şimdi marş basılacak tekrar. Filtreler tamam. Devam Efe alıyor. Oluyor. Evet. Murat abiyle Efe oğlu bir şey buldular. Evet. Alet çantası ama içi boş maalesef. Aletleri Olsa alınmış iyiydi. ama bir spiral hortum bırakmışlar. Evet. Bir de Abi boruyu bırakmışlar bir de abi. yüzük var. Boruyu bize bırakmışlar. Anlamlı bir Abi parça çok manidar bırakmışlar. oldu ama hadi neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Neden çalıştırmamız gerekiyor? Şu an tabii bakıma götüreceğiz aracı. İşte tamirhane orada yaparlar. Şimdi bu araçlarda bu imdat dediğimiz bir kol var biliyorsunuz. Kitleyip atıyor havayla. Aslında fren kaliperlerine sıkıştırıyor. İşte aracın çalışıp hava sistemini doldurabilmesi gerekiyor ki o sayede frenleri bıraksın. Şu an gayret ettiğimiz şey o. Artık çalıştı. Sorun yok. Şimdi artık frenleri boşaltmak için bir sıkıntı kalmadı. Onun için onu yapacağız ve çekiciyle tamirhaneye götüreceğiz. Ön
İki aks bu şekilde dümenlenebilir şekilde. Yani direksiyon ikisine de kumanda ediyor. Murat abi aldı yine veriyor coşkuyu. Evet, ilk yürüyüş. Hey maşallah, tırtıl gibi. Hop hop. Delikler. Baba oğul çok mutlular. Çok mutluyuz. İyi ki varsın. Aynen abi. Vay be. Vur kapıya, omuz at, kapıya omuz at. Doğru. Aman abi. Omuz atacağım bir aşağı inme. Heybete bak heybete. Sen bu arabaya dedi. Haydi bakalım Mankat 1014 8x8 yolun açık olsun. Murat abi daha bir coşkulu basıyorsun gaza artık. Çok sevinçliyim. Çok Vallahi heyecanlıyım. abi hayırlı olsun. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum gerçekten. Ben de de. aynen öyle. Usta selam. Aleykümselam abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür. iyilik Getirmiş versin. canavarı. Evet getirdik. Bakalım birlikte yağ değişimini yapacağız inşallah. İnşallah. 8 çarpma vites. seninle. Retarder'ı sordun değil mi? Heh, retardar yok. Motor freni vardır. Egzoz olabilir belki. Egzoz olabilir. Nasıl buldun? Süper canavar. Değil mi? Canavar süper. Öyle bir aracı yapmak da ayrı bir zevklidir ha. Abi. Usta çok meraklandı. Hemen alta indi. SF şanzımanımız var. Evet, akslar vesaire, şanzımanlar, şeyler hepsi ZF. Magnus'unkiyle aynı şanzıman. Öyle mi? Evet. Ha bu daha çok farklı, torklu. Biraz daha ondan güçlü. Evet, motor 18 litre V10. Bu sefer su soğutmalı. Sıvı soğutmalı diyelim. Tam canavar olabilir. Ustanın mutluluğundan anlaşılıyor arkadaşlar yani. Heyecanı aynı bizim gibi. Herkes mutlu. Artık rahat rahat çalışıyor. Murat abi indirdi vallahi küçük. Abi motor rahatladı bayağı artık güzel çalışmaya Rahatladı biraz başladı. daha ama tabii gene Hala var mazot tutuk. liseleri pis. Özellikle üstteki. O güzel. Evet, Efe diyor ki çift turbo atalım motora.
Pedalı kaldırarak istiyorum. Evet, pedalı Şalteri de kaldırdık. göster nasıl çalıştığını. Raver bak, kontak yok. Şuradan sadece şalter indiriyorsun. Tamam. Şalter açtıktan sonra şu düğmeden çalıştırıyorsun. Tamam. Çalıştırayım mı? Start stop gerek yok, tamam. Stop ettikten sonra da şöyle Tamam. yarım yapıyorsun. Yarımda stop ediyor. Tam çekince stop etmiyor. Şöyle yarımda. Tamam. Depoyu sökelim. Mazot deposunu sökelim. Ama önce lastik bulmaya başlayayım. Bir de ben arkadan baktım, bütün rakor hortumlar çürümüş. Ben bir şey söyleyeyim mi abi? Hiç gerek yok. Orijinal bak daha pamuk gibi oldu. İyi mi? Neyse bir şey yok. Şurada şu direksiyon yağıymış. Hoşumuza gitmeyeni oradan sökeceğiz abi. Şu direksiyon yağıymış, şu fren. Tamam. Senden bütün altyapı bakımlarını yapacağız. Lastiklerini değişeceğiz. Ondan sonra ben boyaya sokacağım, boyatacağım. İstediğim şekilde tasarladıktan sonra döşemeyi yapıyoruz, biniyoruz. Bizim şimdi sıvılar komple değişecek. Komple. Enjektörleri sökelim. Tamam, bakalım. Enjektörleri elden geçirelim. Bütün yağ Gördüğümüzün filtresi. misal hangi hortumda var? Mesela şu hortumda var. Heh. Direkt değiştirecek. Değiştir, aynen öyle. İdare eder diye bir şey bırakma. Arazide bizi idare bırak. yok abi. Hava- Hoşumuza hangisi gitmedi onu Hava söyleyeyim. hortumlarıyla ilgili kısımların hepsini gerçi Erkan'a götüreceğiz ama sarı rakorlu yapalım. Hava hortumlarını plastik Demirleri, değil, tabii. demir yapalım. Buna hiç pas yok değil mi abi? Evet. Hiç pas yok. Temizletelim o zaman baba, değiştirelim. Temizletelim o zaman. Abi hiç pas yok ya. Hiç pas görünmüyor. O zaman Deponun temizletelim. altından bir açarız, bir bakarız ne çıkıyor, ona göre hareket ederiz. Depo sadece Nasıl şey olsa olmuş deliği yani var, evet. pislenmiş. Yoksa içi temiz. Bu sayede yeni bir seriye de başlamış. Evet, olduk. yeni bir 6 seriye çarpı daha altı. başlıyoruz artık. 8x8 abi. Son imza Evet. serisi artık Bu bu da da senden inşallah. beklenirdi zaten. Bunu da yaptık abi. Gerçekten güzel oldu. Artık Evet. 18 litre V10 oldu. Evet. Hacmi yükselttin, silindirler sabit kaldı abi. Öyle oldu. Lastik sayısını da artırdık. Lastik sayısı da arttı abi. Hakikaten güzel oldu. Değil mi Efe? Aynen öyle abi. Evet. Bayağı iyi bir içerik çıktı abi. Bundan sonra İnşallah. da devam edeceğiz. Arkadaşlar bizi izlesinler, izlemeye devam etsinler. Çok güzel yapım videolarını görecekler inşallah. Şimdi sırada bakım videosu var abi. Evet. Sonra da aynen seri devam edecek arkadaşlar. 8x8 serimizden de uzak kalmamak için, kaçırmamak için takipte kalın. Beğenilerinizde esirgemediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Ben de çok heyecanlıyım abi.